Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir poğaça tarifi hazırladım ki tek lokmalık, içi dışı yumuşacık, hayran kalacağınız, kesinlikle baştan da belirtmek isterim ki bundan emin olabilirsiniz ve her zaman yapmak isteyeceğiniz bir poğaça tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun, bu güzel tarifimizin yapılışına hep birlikte geçelim. Kabımın içine öncelikle 4 yemek kaşığı şekerimi alıyorum. Hemen üzerine 1 yemek kaşığı da tuzumu alıyorum. 1 su bardağı da ılık sütümü ilave ediyorum üzerine. 1,5 su bardağı da ılık suyumu ilave ediyorum. Şimdi üzerine 1 paket kuru maya ilave ediyorum. Sizler yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 su bardağından 1 yemek kaşığı eksik de sıvı yağ ilave ediyorum. Sizler zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. 2 tane de yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. Ve kabımın içine almış olduğum malzemelerimi karıştırıyorum. Sonra unumu ilave edeceğim. Evet, tamam, yeterli. Burada 6 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Biraz daha un ilave ediyorum. Ben kalan unumun da hepsini ilave ediyorum. Çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, hamurumu 5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi ağzını kapatacağım ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım hamurumu. Evet, hamurumuz mayasını aldı. Hemen şöyle göstereyim, bakar mısınız? Tel tel kabarmaya doyamamış hamurumuz. Şimdi hemen böyle havasını alıyorum. Sizler de hamurunuzun muhakkak havasını alın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz poğaçamızı yerken böyle maya maya kokuyor. O kokuyu almamamız için muhakkak hamurumuzun havasını almalıyız. Evet, gördüğünüz gibi hamurumun havasını yeterince aldım. Şimdi hemen böyle kenara topluyorum hamurumu. Ve poğaçamın şeklini vermeye başlıyorum. Burada da arkadaşlar 300 gram kaşarım var. Ben kaşarımı bu büyüklükte olacak şekilde doğradım. Sizler eğer kaşarlı yapmak istemezseniz peynirli de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Evet, gördüğünüz gibi hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parça böldüm. İçine kaşarımı ilave ediyorum ve topluyorum. Ve avucumun içinde yuvarlayıp son şeklini veriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi yine hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parça bölüyorum ve şu şekilde parmak uçlarımla önce düzlüyorum. Sonra bir parça kaşarımdan ilave edip açılmayacak şekilde hamurumun ağzını topluyorum ve avucumun içinde bu şekilde yuvarlayıp son şeklini veriyorum. Yine ceviz büyüklüğünde bir parça hamurumdan böldüm. Parmak uçlarımla şu şekilde düzlüyorum. Bir parça kaşarımdan ilave ediyorum ve ağzına açılmayacak şekilde topluyorum. Son olarak da avucumun içinde bu şekilde son şeklini verip yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim.
Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi üzerine bir buzlu poşete kapatacağım ve 20 dakikada tepsi mayası yapacağım. Evet, poğaçam tepsi mayasını aldı. Hemen üzerindeki poşete alıyorum. Şimdi yumurta sarımı iyice çırpıyorum ve eşit bir şekilde hepsinin üzerine ilave edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi yumurta sarımı da bütün poğaçalarımın üzerine eşit bir şekilde ilave ettim. Şimdi susamımı ilave edeceğim. Eğer susam sevmiyorsanız susam ilave etmeye de bilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, hemen şöyle serpiştirmek istiyorum. Daha kolay oluyor çünkü. Böyle ben bol susamlı yapmak istiyorum. Böyle simit tadında olsun diye. Sizler az miktarda da ilave edebilirsiniz susamınızı. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp poğaçalarımı altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet, poğaçam pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi bir 5 dakika ilk sıcaklığı çıksın, sonra iç dokusuna geçeceğim. Evet, poğaçam dinlendi. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusuna geçmek istiyorum. Yani bakar mısınız, tel tel bir poğaça tarifi olmuş. Asla da hamursu değil, çok da güzel kabarmış. Hemen bir de böyle yakından da göstermek istiyorum, bakar mısınız? Yani şahane ötesi bir poğaça tarifi oldu. Çok beğeneceğiniz, kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Hemen bir de bu şekilde göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani pamuktan bile daha yumuşak bir poğaça tarifi kesinlikle. Böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Bir de böyle bölüp göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kaşarımız da çok güzel erimiş. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden beğenmediğim ve denemediğim hiçbir tarifimi de siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Yani bakar mısınız, tel tel kabarmalara doyamayan bir poğaça tarifi olmuş. Gerçekten de kendim yaptım diye söylemiyorum. Pamuktan bile daha yumuşak. Kesinlikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz, hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.